Merhaba arkadaşlar. Bir önceki bölümde bu hırkanın yaka düşürme çalışmasını yapmıştık ve örneğin yapılışını anlatmıştım. Şimdi ben koltuk altına kadar ördüm ve kollarını ayıracağım bu bölümde. Kaç örnek yaptığımı ben bir sayayım. Bakın sırt kısmında yaka düşürme çalışması yaptığımız için ön kısmına göre sırt kısmı biraz daha uzun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14. örneğe başladım. 13,5 örnek de diyebiliriz. Bir mezurayla da ölçelim. Şöyle yaka kısmının altından başlıyorum. Yani lastik bitiminden başladım. Bakın arkadaşlar 28 santim uzunluğunda şöyle yaptım. Şimdi kollarını ayırmaya başlayalım. Ön kısmındaki örnek sayısını da bir sayayım ben. Şuradan başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Burada 13. örneğe başladım. 12,5 örnek diyebiliriz. Mezurayla da bir ölçelim. Ön kısmı biraz daha kısa. Yaka düşürme çalışması yaptığımız için 25 santim uzunluğunda arkadaşlar. Şimdi hemen burada kol ayırma işlemine başlayacağım. Şimdi bunun için bir iğne ve ipe ihtiyacım var. İlmekleri toplayacağız. Önce şu ön kısmını örelim. Bu arttırma yerine kadar gelelim. Şuraya kadar gelelim. Daha sonra burada kol kısmını ayıracağız. Şimdi bakın bu kısmı ben ördüm. Şurada arttırma yerine kadar geldim. Bakın bu arttırmaların arasındaki ilmeklerim, 2 tane ilmeğim şöyle. Şimdi bu 2 ilmeği öreceğim. Ve bu taraftaki yani kol kısmındaki şu ilmekleri ipe toplayacağım. Yine bu 2 arttırma ilmeğin olduğu yere kadar onları almayacağım. Buraya kadar şu 2 arttırmaların arasındaki 2 ilmeğin olduğu yere kadar arkadaşlar ilmeklerin tamamını toplayacağım. Bakın şuradaki arttırma ilmeğini de alıyorum. Bu 2 ilmeği almayacağım. Şu arttırmaların arasındaki 2 ilmeği almıyoruz. Şimdi bu ilmekleri şöyle bir düğüm atayım. Bu ilmekleri biraz bekleteceğim. Biraz beden kısmını öreceğim. Daha sonra kollarını bitireceğim. En son bedenin uzunluğunu karar vereceğim. Şöyle kolunu göstereyim ben. Bakın bir kolunu ayırdık. Burada arttırmaların arasındaki 2 ilmeğim ön kısmında kaldı. Yine arkasında da arttırmalardaki 2 ilmek arka kısmında kaldı. Şöyle. Şimdi ben diğer kolunu da ayıracağım. Şuradayım arkadaşlar, bakın. Şurada koltuk altındayım.
burada örneğime bakacağım. Kaç ilmek koymam gerekiyor? Örneğimi hesaplamam lazım. Şöyle bir bakalım. 2, 4, 5. Tam 5 var burada. Bir örnek koyabilirim bu tarafa. Buraya bakalım. Burada da tam 5 ilmek var. 2, 4, 5 ve burada bir ters bir düz örmüşüm. Burada da bir örnek için 4 tane ilmeğe ihtiyacım var. 4 düz, 5. düzümüz bu. Bir ters burası. 4 tane buraya da burası tamdı. Ters ilmeğimiz yok burada. 6 tane de buraya koyarsam tam 10 ilmek yapabilirim. Yani 2 tane örnek daha koymuş oluyorum koltuk altına. Bu şekilde 10 ilmek yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane ilmek koltuk altı için koydum. Hem bu şekilde biraz daha bedeni genişleyecek 10 ilmekle birlikte. Yani 2 örnek buraya katmış olacağım. Diğer kolunun altına da aynı şekilde 2 örnek katacağım. Ve beden kısmını da genişletmiş olacağım. Burada kolu da biraz daha genişletmiş olacağım. Kolu geniş olursa ördükçe arkadaşlar, kolunu ördükçe eksiltme yapabilirsiniz. Evet, şimdi ben böyle devam edeceğim. 10 ilmek yaptık. Örgüme devam ediyorum. Bakın burada modelimi de devam ediyorum. Şimdi sırt kısmını örelim. Diğer kola kadar gelelim şuraya. Şu arttırma olan yeri de örelim. Şu 2 ilmeği de öreceğiz. Ve burayı da ipe toplayacağız. Buraya kadar gelelim arkadaşlar. Sırt kısmını ördüm. Buraya geldim. Bu 2 ilmeği de, bu arttırmaların arasındaki 2 ilmeği de örüyorum. Ve diğer şuraya kadar, bakın şu 2 ilmeğin olduğu yere kadar ilmeklerimi toplayacağım. Evet, bu aradaki 2 ilmeğin olduğu yere geldim. Bu arttırmaların arasındaki 2 ilmeğin olduğu yere geldim. Ve burada şimdi ipimi kapatacağım. İlmeklerim kaçmasın diye. Burada da 10 tane ilmek yapacağım koltuk altına. Bir, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Örneğim aynı şekilde arkadaşlar, baktım ben. Şu tarafta öyle. Burada da 10 tane ilmek yaptım.
Şimdi örgüme devam ediyorum. Ben biraz beden kısmını öreceğim. Daha sonra kol kısmına geçeceğim. Şurada biraz örmem lazım bu koltuk altını. Çünkü buradan da ilmek alacağım kolu birleştirmek için. Şimdi bakın burada da 10 ilmek yaptım. Aynı şekilde modelim 6 ve 4 ilmek, toplam 10 ilmekten oluşuyor. Burası da 2 tane örnek yapacağım bu kol altına da. 10 ilmek yaptım. Biraz ben beden kısmını öreceğim. Daha sonra kolu içinde şu koltuk altına birkaç ilmek yapacağım ve burayı döne döne öreceğim. Evet, bu şekilde hırkamız kollarını ayırdık. Bundan sonra bedenini öreceğim. Evet, dediğim gibi biraz ben bedenini öreyim. Daha sonra burada koltuk altına da ilmek toplayacağım ve yuvarlak öreceğim örgümü. Biraz öreyim ben bedenini. Daha sonra devam edelim. Arkadaşlar ben şimdi bu kadar ördüm. Şöyle koltuk altından biraz ördüm ve kolunu bu şekilde hiç eksiltme yapmadan döne döne örmeye başladım. Şurada koltuk altına ben 10 ilmek daha yaptım. Bakın şuradan göstereyim. Burada şu kısma, şuraya 10 ilmek daha yapıp böyle döne döne modeli devam ettim. Evet, şimdi ikinci bölümde benim anlatacaklarım bu kadardı. Üçüncü bölümde de kolunun bilek kısmını anlatmaya çalışacağım ve bedenini bitirip bitmiş halini göstereceğim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.